Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mob Psycho 100 mangasını incelemeye çalışacağım. İsterseniz, dilerseniz hızımızı kesmeden incelememize geçelim. Let's go. Arkadaşlar, mangayı elime alıp okumaya başladığımda manganın konusundan, karakterlerden ziyade ilk başta ilgimi çeken olay manganın çizimleri oldu. Hemen sizlere şöyle birkaç tane çizim göstermek istiyorum. Şu şekilde çizimlerini görüyorsunuz. Yani ilk başta göze çarpan şey çizimleri oluyor arkadaşlar. Manganın kendine has ama gerçekten kendine aşırı derecede has, farklı, çok basit ama ilgi çekici çizimleri var diyebilirim. Aynı zamanda da komik diyebilirim. Mesela şunu size bir göstermek istiyorum ilk başta, bir dakika. Mesela şu karakter. Şu parmağımla göstermiş olduğum karakter. Arkadaşlar bu karakter kadın. Ulan ya, ulan tipine dalga geçmek istemiyorum ama gerçekten bu nedir abi? Yani şu karakterin kadın olduğunu öğrendiğimde lan dedim, nasıl ya? Nasıl olur bu abi? Şu da onun sevgilisi, bir de erkek arkadaşı da var yani. Yani şu da şunun erkek arkadaşı. Allah Allah dedim, bu nasıl olur böyle arkadaş ya? Özetleyecek olursam çizimler arkadaşlar gerçekten komedi, kendine has farklı çizimleri var diyebilirim. İsterseniz şimdi mangamızın fiyatlandırma kısmına bir başlayalım. Teknik kısımlara bir sizlere aktarayım, ondan sonra konu kısmına gelelim. Let's go! Arkadaşlar mangamızın etiket fiyatı 140 TL ama siz bunu gidip ilk noktadan aldığınız zaman 91 TL, 90 TL gibi fiyatlardan alabiliyorsunuz. Amazon'dan almak isterseniz de 84-85 TL fiyatlarında geziyor kendiniz arkadaşlar. Bu mangayı Itaki Yayınevi bastığı için ilk noktada genelde Itaki'nin basmış olduğu kitapları, mangaları, çizgi romanları %50 indirime sürekli ve sıklıkla soktuğu için o indirimi beklerseniz, o kampanyayı beklerseniz %50 yani yarı fiyatından alabilirsiniz arkadaşlar. Beklemem diyorsanız Amazon'u tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ilk noktada şu an 91 TL ama Amazon'da dediğim gibi 84 TL gibi fiyatlarda satılıyor. Arkadaşlar mangamızın boyutu 12.80'e 18.20 boyutlarında. Şöyle sizlere bir tane akıl çelen mangasıyla kıyaslama yapayım. Akıl çelen bir tık daha büyük kalıyor görmüş olduğunuz gibi. Ama genişlik bakımından da bu Mob Psycho mangamız bir tık daha geniş kalıyor arkadaşlar. Mangamızın sayfalarına gelecek olursak klasik manga sayfaları diyebilirim. Şöyle sesinden zaten anlayacaksınız. İkinci hamur. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Aynı zamanda da mangamız şöyle görüyorsunuz şömizli arkadaşlar. Bu mangamızın şömizi. Mangamızın şömizi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle görüyorsunuz ki yaldızlı. Mob Psycho 100 yazısı yaldızlı arkadaşlar. Zaten bunu videoda da görüyorsunuz rahat bir şekilde. Başka aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz kayalarda da yaldızlık var arkadaşlar. Şöyle ışıltılı bir şekilde parlıyorlar. Farklı bir yapısı, dokusu var. Yandan da şu şekilde gözüküyor. Ben bir çıkayım desin. Arkası da bu şekilde. Şömizin kulakçığı da arkadaşlar şöyle. Burada mangakamız Van'ı görüyoruz. Bu arada Van mangakamız, yazarımız, çizerimiz arkadaşlar. Van'ı nereden tanıyoruz? One Punch Man mangasından tanıyoruz. Yani One Punch Man mangasının mangakası bu seriyi yazıyor, çiziyor. Şömizini çıkartıyorum. Ve bizi böyle bir kapak karşılıyor arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Bu arada arkadaşlar şömiz kısmını gösterdiğim için birazcık size kapak tasarımlarından da bahsetmek istiyorum. Şöyle kapak tasarımları gerçekten çok hoş, güzel duruyorlar. Ben bayağı bir beğendim. Özellikle yandan şu duruş kısmı çok güzel, kitaplığınızda görsellik sağlıyor diyebilirim. Şöyle yakından bir daha gibi göstermek istiyorum size. Ben bir çekeyim. Neyse, netlediği kadar arkadaşlar. Ve Mob Psycho 100 yazısının yazı fontu bence çok güzel olmuş ve mangaya has, manganın içeriğini ve karakterimiz Mob'u yansıtan bir font olmuş, font seçilmiş diyebilirim. O yüzden fontta beğendiğim kısımlarından, yönlerinden bir tanesi oldu kapağın arkadaşlar. Bu arada mangamızı basan yayın evi ise Itaki yayın evi arkadaşlar. Zaten bunu söylemiştim ama tekrardan söylüyorum. Ama Itaki niyeyse yayın evi olarak çok büyük bir yayın evi olmasına rağmen bu basım periyotlarında çok fazla yavaşlık var diyebilirim. Mesela Mob Psycho 100'ün ilk cildi geldi ama ikinci cildi hala gelmedi. Bu Mob Psycho 100 aylar öncesinde çıkmıştı arkadaşlar, basılmıştı fakat hala ikinci cildi gelmedi. Yani Itaki bence periyot kısmında, basım periyodu kısmında oldukça yavaşlar. Bu da beni üzen kısımlardan bir tanesi. Itaki manga kısmına giriş yaptığı zaman, atıldığı zaman ben bayağı bir sevinmiştim. Çünkü hızlı basacağını düşündüğüm bir yayın eviydi. Fakat onlar da şu an bence basım periyodu bakımından oldukça
düşük performans sergiliyorlar diyebilirim. Mangamızın cilt sayısına gelecek olursak kardeşlerim 16 cilt gibi gözüküyor. Yani 16 ciltle serimiz tamamlanmış, bitmiş gibi gözüküyor. 16 cilt bence güzel, ideal, yenir. Harika bir şekilde gider diyebilirim. Zaten mangamızda böyle çok ağır işleyen bir manga değil. Eğlenceli, komik. Birazcık da bence düşündürücü diyebilirim. Şimdi kardeşlerim mangamızın teknik bilgileri bittiğine göre bir konu kısmına geçiş yapalım. Ben de şu mangayı şöyle kenara bir yere bırakayım. Mesela şuraya bırakayım. Orada o şekilde dursun. Ben de size şöyle rahat bir şekilde konusundan bahsetmeye çalışayım arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar ana karakterimiz Shigeo Kageyama yani Mob. Ben burada bundan sonra Mob diye bahsetmeye başlayacağım sizlere arkadaşlar ama ismini yine de bir belirtmek istedim. Mob karakterimiz bir öğrenci ama aynı zamanda da psikik güçleri var. Ama Mob'un psikik güçleri olmasına rağmen Mob birazcık daha böyle normal bir yaşantı sürmek istiyor. Normal insanlar gibi yaşamak istiyor. O yüzden psikik güçlerini ve duygularını genelde bastırmaya çalışıyor. Sanırım çok fazla bastırı olsa gerek ki çok fazla duygularını belli edemeyen bir karakter. Yani sevinse de, üzülse de, şaşırsa da, korksa da yüzü hep böyle arkadaşlar. Yüz ifadesi Mob'un hep bu şekilde. Ama bir durum geldiği zaman, bir olay olduğu zaman, bir patlama yaşandığı zaman zaten manganın ismi de oradan geliyor. Mob Psycho 100. 100 kısmı arkadaşlar. Burada 100 kısmından bahsedeceğim. Bizim Mob karakterimizin öfke durumu %100'e ulaştığı anda büyük bir öfke patlaması yaşıyor. O öfke patlaması yaşadığı anda da orada bulunanların vay haline diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani Mob'un öfke durumu %100'e ulaştığı anda bence hatta şöyle söyleyeyim. %95'lere geldiği anda bence Mob'tan uzak durun arkadaşlar. Bu sizin için de bizim için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama kötü karakterler için de ayrıca iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kötü karakterlerin yok olması bizim de işimize gelir. Mob'un da işine gelir. Çevresindekilerin de işine gelir diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar. Burada size birazcık Mob karakterinden bahsettim. Bir de arkadaşlar Mob karakterimizin usta dediği bir adam var. Kendisi dolandırıcı. Adı da Arataka Reigen. Arataka Reigen arkadaşlar. Hatta Arataka'yı bir atayım ben Reigen diyeyim direkt. Reigen usta kendisini psikik güçleri varmış gibi insanlara tanıtıyor. Ve bu konuda çok ustaymış gibi gösteriyor. Ve hatta bunun üzerine bir ofis açmış. Başı belada olan insanların, başı kötü ruhlarla veya böyle psikik olaylarla alakalı belada olan insanların gittiği bir ofis açmış kendisine arkadaşlar Reigen Usta. Ve burada o insanlar yardım etmeye çalışıyor. Fakat kendisinin hiç bu işlerle yani bu psikik güçlerle alakası yok. Hep işleri bir şekilde Mob'a aktarıp Mob'a yaptırmaya çalışıyor. Biz de burada aslında Reigen ile Mob arasındaki diyalogları okuduğumuzda oldukça eğleniyoruz. Reigen bir şekilde bu almış olduğu işleri bizim Mob karakterimize kakalıyor, iteliyor. Mob da güçlü olduğu için, psikik güçler konusunda bayağı bir yetenekli olduğu için de her zaman işlerin üstesinden rahat bir şekilde geliyor. Ve Reigen de bu işin içerisinden bir şekilde sızıp parayı cebe indirek yapıyor. Bizim Mob'a da saatliğine 300 yen verip bir şekilde onu yanında tutmaya başlıyor arkadaşlar. Ama şunu da bir belirtmek istiyorum. Reigen tamam yeteneksiz, güçsüz fakat bence çakallı kısmında oldukça yetenekli diyebilirim. Çünkü bir şekilde işlerini yapabiliyor arkadaşlar. Bir şekilde bir yerden para kazanıyor, bir yerden müşteri buluyor ve bir şekilde o işleri Mob'a yaptırsa bile çözüyor. Üstesinden geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Bu da zekası sayesinde, çakallığı sayesinde diyebilirim. Ama manga serimiz içerisinde Reigen ve Mob ikilisinin arasındaki o geçen diyaloglar ve almış olduğu görevlere, almış olduğu işlere gittikleri zamanki aralarında geçen diyaloglar oldukça komik. Sizleri güldürebilecek durumlar oluşturuyor. Bakalım diğer ciltlerde nasıl olacak? Daha fazla görebilecek miyiz? Daha fazla eğlenebilecek miyiz? Bu ikili bizi daha fazla güldürebilecek mi? Bunları ilerleyen ciltlerde tekrardan dediğim gibi göreceğiz. Onun dışında bu olaylar olurken bir de bence arka planda Mob karakterinin kendi benliğini bulma çabasını da okuyoruz arkadaşlar. Görmeye çalışıyoruz. Acaba seri bittikten sonra Mob karakteri mutlu olabilecek mi? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ve aynı zamanda istediği mutluluğu bulup o şekilde yaşamını sürdürebilecek mi? Çok merak ettiğim konulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Yani Mob kendi benliğini bulabilecek mi? Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Umarım Iteki yeni bu seriyi hızlı bir şekilde basar. Ama basmıyorlar maalesef ki. Sadece umarım demekle kalacağız büyük ihtimal. Basar bitirir. Biz de hızlı bir şekilde bitirip sonuna geliriz ve neler olduğunu, neler bittiğini, Mob'un nasıl bir karaktere büründüğünü sonunda görürüz diye umut ediyorum. Ama sadece büyük ihtimal yine dediğim gibi umut etmekle kalacağız. Konusunda bu şekilde sizlere aktararak bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz siz bir çizimlerine gidin bakın. Ondan sonra da gelin sizlere ben bir yolculuğum. Hadi let's go.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate. Evet arkadaşlarım, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video sizlerin hoşuna gitmiştir. Eğer gittiyse aşağılardan bir yerden like butonuna basmayı, aynı zamanda da kanalıma abone değilseniz yine aşağılardan bir yerden kanalıma abone olursanız, aynı zamanda da yorum bırakırsanız çok sevinirim diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kardeşlerim, ben kaçıyorum. Haydi bakalım, kendinize bakın. Bay bay. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through.